Bazen öyle şeyler yaşadım ki o kadar böyle kötü hissettim ki bir an önce hani buradan gitmem lazım. Daha da görmek istemiyorum bu insanları. Ya abi bu sefer ne oldu demişler. Ya gözünü seveyim demiş ya, otobüsleri saatinden önce kaldırıp gönderdim demiş. Neyse bizden birisi de dedi ki yani pişkin bir şekilde kimsenin mahcup olduğu falan da. Abla bugünkü kurban sensin be dedi. Sen onun sırtını aşağı çekirdek kabuğu sokmuşsun. Ha evet. Ben en son... Çekirdek kapattı benim sırtıma. Ondan sonra ben de ondan intikam alacağım. Elimde de bir şişe su var. Şöyle bir ses duymuş. Ben kedi değilim. Arkadaş meğerse koyunun kafasına basmış. Evet arkadaşlar, herkese selam. Biz şu an Şule'nin evindeyiz. Şöyle güzel bir bahçemiz var. Her ne kadar ayrı kodları bitmiş olsa da bizim ortamımız şu an çok güzel. Dün akşamdan beri gayet güzel Bence eğleniyoruz. yerdeki hortumu göremiyorlar ama yerde de bir hortum var. O ne işe yarıyor? Şeklinde bahçe hortumu. Ha. Toplamaya üşendiğimiz. Aa, sen ve üşenmek. Bahçeyi suluyoruz o. Arkadaşlar Şule bize çok mükemmel bir kahvaltı hazırladı. Ama Ay, teşekkür bir ederim. dakika. Bunun evveliyatı da var. Aslında biz bugün endişelendik, şöyle bize mükemmel bir kahvaltı hazırlayacağım deyince. Çünkü biz bu vaadi daha önce de işitmiştik. Ay, Ve başımıza çok değişik bir olay geldi. Bunu da anlatmak istiyorum. Paylaşalım. Değil mi Şule'cim? Benden izin aldın mı? Ver izini. Vermiyorum diyormuş. Ver. Yani Twitter'da bile paylaştınız izin vermeseniz. Onu paylaşırken izin istememiştim. Twitter'da bile paylaştınız yaptığımı. Şimdi arkadaşlar. Ama o kadar beceriksiz olmadığımı not düşmek istiyorum gerçekten. Tamam. Onu da anlatacağım. Sen sakin ol. Şimdi arkadaşlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde şöyle bize dedi ki size yarın mükemmel bir kahvaltı hazırlayacağım dedi. Biz de tamam dedik. Ondan sonra işte sabah oldu. Şöyle uyuyor. En sonunda ben uyandırdım. Çünkü mükemmel kahvaltıyı merak ediyordum. Acıkmıştım da. Şöyle uyandırdım. İşte mutfağa gönderdik. Ondan sonra ben uyumaya devam ettim. Sonra ben birden balık kokusuyla uyandım. Ondan sonra dedim Allah'ım ne Gülme oldu? oradan Nazmi. Pis pis. Ne oldu dedim. Balıklı menemen mi yiyeceğiz Allah'ım ne oluyor? Ben Rizeliyim olabilir Bir dakika. yani. İşte bütün mesele o Hamsili zaten. menemen. Neyse sonra gittim. Şöyle dedim ne yapıyorsun? İşte menemen yapıyorum dedi. Ama bir taraftan şöyle foşur foşur bir yerleri siliyor. Belli ki ocakta bir şeyler de oluyor yani o esnada. Ondan sonra dedim ki balık kızarttığın tavayla mı menemen yapıyorsun? Yok dedi, bunda balık yok. Yani balık falan kızartmadık. Bizim balık tavamız ayrı dedi. Ondan sonra Ama İşte, ikna olmadınız. evet ikna olmadık çünkü gerçekten hamsi gibi kokuyordu yani. Neyse ondan sonra tabii soğanlar orada artık kendinden geçmiş, yanıyor. Bir taraftan yanık kokusu da sardı ortalığı ama şöyle hala bir yerleri sileceğim diye uğraşıyor. Neyse işte Temizlik hastası. temizlik, evet şöyle temizlik hastası bu arada. Hastalık derecesinde değil de yani. Neyse bize göre hastalık derecesinde. Olması gereken. Ondan sonra işte neyse artık el attık meseleye. Melemeni kendimiz yaptık falan. Ondan sonra şöyle annesini aradı. Dedi ki anne ben dedi böyle bir şey yaptım. Ortalık balık koktu dedi. Sen dedi buraya balık yağı mı koydun? Kızarttığın balık yağını mı koydun? Annesi de yok kızım dedi. Öyle değil dedi. Ondan sonra işte meğerse balık kokusunun gelme sebebi zeytinyağının aşırı kızdırılmış olmasıymış. Bilginiz olsun. Zeytinyağı çok kızınca balık gibi kokuyor. Evet. Zeytinyağının içine bir şeyi soğukken koyacaksınız. Kızarttığınız soğanla işte her neyse. Neyse biz balıklı menemen yemedik Yalnız bu ama. hakiki zeytinyağı için Evet, geçerli. hakiki zeytinyağı için geçerli. Miş. Evet. Neyse biz o günden beri tedirgindik ki çok şükür bugün güzel bir sıcaklı yumurta. Sıcaklı. Sen öyle dedin. Size güzel sıcaklı bir yumurta yapacağım bir şey dedi. unutmuyor. Sıcaklı yumurta. Senin dil Güzel. sürmelerini şuraya yazsam. Yok. Liste çıkarsam. Onu yapmayalım. Yapacaksın. Ben edebiyat öğretmeni olaraktan böyle şeyleri İşte o da bu işin ironisi. çok şey olsun istemiyorum. Neyse işte çok şükür bugün öyle bir şey yaşamadık. Tabii Şule'nin annesinin Şule'ye söylediği şey çok güzeldi. Onu söylemek Ben bir orada yanlışlık yaptım annemle konuşmamı hoparlörü Evet. alıp dinletme. Evet. Gafını Annesi söyleyeyim mi annene yaptım. dediğini? Ay. Söyleyeyim mi annene dediğini? Söyle. O her şeyi söyler onu mu söyle? Tamam. Dedi ki köpek gibi geziyorsun. Demiyorsun ki annem evde ne yapayım. Beter ol dedi. Neyse şöyle bize şey anlatsana. Şu düdükle buluşma olayını. Ay. Bir şey diyeceğim. Biz şimdi bu videoda bu arada görme engellerin yaşadığı
Yani bir an önce hani yaşadıktan sonra bulunduğu yerden bir an önce kaçsam da artık bu ortamdan bir çıkıp bu insanlardan bir kurtulsam moduna girdiğimiz şeyler yaşıyoruz ya. Onları paylaşıyoruz değil mi? Her şey olabilir. Bu videonun konusu her şey olabilir. Yani çünkü ben bazen öyle şeyler yaşadım ki Hı. o kadar böyle kötü hissettim ki bir an önce hani buradan gitmem lazım. Daha da görmek istemiyorum bu insanları. Dedim. Düdük olayı da bu arada benim başıma gelen bir şey ama çok yakın arkadaşımın başına gelen bir Evet. olay. İsim vermeden Her yerde anlatabilirim. anlatıyorum. Evet. Bu bir klasik haline geldi. Hı. Esma'nın da söylediği gibi her ortamda şey diyorlar bana. Şöyle şu düdük olayını anlatsana diye sanki ben yaşamışım. Hadi anlat bakayım bu düdük olayını. Şimdi iki tane arkadaşım X ve Y kişileri Evet. isim vermiyorum. Bunlar ikisi de hiç görmüyor. Bundan kaç yıl önce işte 15-20 yıl önce. Bunlar şu anda 35-40 yaşları arasında. Telefon yok kimsede. cep Telefon evet var ama tuşlu telefonlar var ama onlarda da yok. Hı. Bunlar şimdi eskiden Kadıköy'de hareket amirliği var belki bilenleriniz bilir. İşte orada demişler ki hareket amirliğinin orada buluşalım. Belirleyici bir nokta herhalde onlar için. Otobüslerin kalktığı nokta. Aynen. Ondan sonra tamam demiş öteki de. Neyse bunlar biri gelmiş biraz 5 dakika bekledim diyor. Gelen giden yok diyor. Binanın arkasına geçeyim mi? Belki o da orada bekliyordur diyor. Binanın arkasına geçmiş. Diğer arkadaş da gelmiş. Demiş ki herhalde gelmedi demiş bizimki demiş. Ben de bir ön tarafa geçeyim de bakayım demiş. Neyse buna eş zamanlı hep düşünmüş olmalılar ki şey olmuş. Biri arkaya geçerken biri öyle geçmiş. Önde yok biri arkaya geçmiş derken tabii binanın etrafına tavaf etmişler. Binanın içindeki adamla çıkmış da bu şef. Abi demiş ne yapıyorsunuz demiş ya gözünüzü seveyim içeride başım döndü demiş. Demiş ki ne oldu ya demiş bizimki arkadaş. Ya demiş biriniz arkaya geçiyorsunuz biriniz öyle demiş başım döndü içeride sizi takip ederken demiş. Ben demiş sizi buluşturayım da demiş bu kurtulayım demiş tamam mı? Tamam abi demiş olur. Neyse bunlar buluşmuşlar. Demişler ki işte ya böyle olmayacak bu iş demişler hani biz burada buluşursak bile geldiğimizi anlamak için bir şey belirleyelim yani. Neyse tamam demişler gelen ıslık çalsın ya da düdük çalsın bir şey yapsın ki birbirimizin geldiğini anlayalım. Telefon olmayınca yaratıcı fikirler. Hı. Ondan sonra işte bu bizimki yine 2 gün sonra tekrar buluşmuşlar gelmiş. Baktı gelmiyor arkadaşı. Diyor çaldım düdüğü diyor. Buralardaysa gelsin yanıma diyor. Çaldım gelen yok. 5 dakika sonra bir daha çaldım. Gelen yok. Bir 5 dakika daha geçti bir daha çaldım. Hani aralıklarla çalıyor ki belli aralıklarla geldiyse duysun diye. Yine 2 gün önceki o adam geri çıkmış binadan. Adamın başına bela bunlar. Evet. Adam demiş ki ya abi demiş nedir benim sizden çekti. Ya abi bu sefer ne oldu demişler. Ya gözünü seveyim demiş ya otobüsleri saatinden önce kaldırıp gönderdim demiş. Arkadaşın geldi demiş buluşturayım ben sizi demiş. Bütün otobüsleri gönderdin demiş. O zamanlar otobüsler saatleri geldiği zaman bu şef düdüğe çalıyormuş. Otobüsler saatinin geldiğini anlayıp kalkıp gidiyorlarmış. Bunu da bizimki üstlenmiş bu arada. Otobüsten saati gelmedi. Ya ama bir şey diyeceğim. Ya bunu ilk anlattığında yani bu bence dedim görme engellerinin yaşadığı hani bence Ultra. başyapıt. Evet bence de. Başyapıt yani çok iyi. Ben ya. krize girmiştim ilk Ben duyduğumda. yarım saat gülmüştüm çok hatırlıyorum. Artık anlata ben gülmüyorum ama yeni anlattığım ortamlarda çok trend. Bence siz de güleceksiniz diye düşünüyorum. Şeyi anlatayım mı ya? Denizdeki anıyı Anlat. bizim. Anlat. Abi çok şey var ya. Rezillik yani. Bu kadar mı olur? Şimdi biz 8 arkadaş Didim'e gittik tatile. İşte 8'imiz de görme engelliyiz. Bir iki kişi çok az görüyor. Onların sayesinde de hani tekrar denizde açıldığımızda kıyıyı bulabiliyoruz. Rahatça açılıyoruz o yüzden. Hı. Neyse bizim aklımıza jet ski'ye binmek geldi. Ama jet ski kiralayacak olan kişiyi bulamadık biz kumsalda, plajda bulamadık o kişiyi görevliyi. Ama uzaktan jet skiler geçiyor. Hani onları görüyoruz, duyuyoruz falan. Binmek de istiyoruz. Dedik ki yani açılalım, jet skilerin gittiği yerlere kadar gidelim. Onları illaki görürüz görevli. Oralar tabii yerdedir. Denizde arıyoruz bu arada görevliyi. Hı.
Neyse 8'imiz birden açıldık ama bu arada açılırken su şakalarının haddi hesabı yok. Herkes birbirini batırıyor, ediyor, onu batırıyor, onu batırıyor. Biri birinin ayağından çekiyor, yüzdürmeye izin vermiyor falan, neyse. O şekilde biz oraya bir ulaştık. Jet skiler önümüzden geçiyor tek tek. İşte hızlı bir şekilde. Bir tane kadıncağız da tek başına açılmaya karar vermiş ama o muhtemelen jet ski görevlisini aramıyordur yani. Yüzmeye gitmiştir. Neyse. Ondan sonra abi bir ses imdat diyor ama sadece imi duyuyoruz. Dat suyun altında. İm diyor. Dat diyor. Neyse çıkıyor. Durun diyor. Bir daha suyun altında ses. Anlamıyoruz gerisini. Kurban olayım diyor. Olayım suyun altından geliyor falan. Bir tane kadını tutmuşuz. Herkes kendi içinden biri sanıyor. İşte öteki ben sanıyor. Ben öteki sanıyorum. Herkes bizden biri sandığı için biri ayağından tutuyor, batırıyor. Biri kafasını buluyor, batırıyor. Biri kolundan çekiyor, batırıyor. Kadınmış. Oraya yüzmeye gitmiş olan başka bir kadını kendimizden biri sanıp Körlerin arasına düşmüş evet, sabah. kadını batırmaya çalışıyormuşuz. En sonunda bunu hepimiz aynı anda fark ettik de kadın artık böyle suyun üstüne çıktı, nefes aldı. Durun ne olur durun ayol, ben sizden değilim, durun. çok içten bir yalvarıştı. Vicdan yaptı. Neyse bizden birisi de dedi ki yani pişkin bir şekilde, kimsenin mahcup olduğu falan da. Abla bugünkü kurban sensin be dedi. Çok komikti, çok güldüm. Ama tabii bu da köylülüğün verdiği bir saçma sapan, yani o kadını görseymişiz muhtemelen bizden biri sanmaz, yani bunu söylemeye gerek yok. Evet. O yüzden köpek balığı gibi sarmışsınız kadının etrafını. Dur şeyi anlatacağım. Şimdi bir gün yine biz, Esma, ben, burada bir arkadaş daha var, çok konuşmuyor ama Nazmi. Evet. Burgazada'ya gittik. Aa. Yanımızda birkaç kişi daha var. Dediğim gibi rezil bir hayat yaşıyoruz. Ama böyle ileriye, hani geriye dönüp baktığımızda, anlattığımızda tabii bir sürü biriktirdiğimiz anımız olmuş oluyor ama. Hı. Şimdi Burgazada'dayız. Ayaklarımızı denize sarkıttık, oturuyoruz. Çekirdek, cips. Ne? Öncesi var onun. Öncesi neydi? Şakalaşıyor bunlar işte. Bana yukarıda su attın şeyde, öğretmen evinde He. yemek yerken. Tamam. Burgazada'da şey var, Sait Faik Köşkü var. Oraya Evet. gittik, gezdik. Sonra öğretmen evine geçtik, hemen yan tarafı. Orada yemek yedik falan. Orada evet hatırladım, tamam. Su şakası yaptık. Denize değiliz ama yine de yapmışız, evet. Ben işte Nazmi'ye su fırlattım. Bayağı ıslandı herhalde. Neyse, dediğim gibi demin anlattığım şeye geldik. Sahile geldik. İşte herkes oturuyor. Biz yine hareketli bir haldeyiz. İşte Nazmi herhalde benden intikam almaya çalışmanın peşinde. İşte birbirimizi kovalıyoruz. O saklanıyor, ben buluyorum. Ben saklanıyorum, o buluyor falan. Elimize bir şişe su geçti Nazmi'nin. Hayır, sen onun sırtına aşağı çekirdek kabuğu sokmuşsun. Ha evet. Ben en son... Çekerek kapattı benim sırtıma. Ondan sonra ben de ondan intikam alacağım. Elimde de bir şişe su var. Evet. Ondan sonra ben bir ağacın arkasına saklandım. Orada başka adamcağızlar da çekirdek Orada yiyorlar. ben de az görüyorum yani, biraz görüyorum. Orada bir tane bir gölge var, onun şöyle olduğunu zannettim yani. Orada başka adamcağızlar da çekirdek yediği için ben de ağacın arkasındayım. Nazmi de evet dediği gibi o adamı ben sanmış olabilir. Herhangi bir gölge sonuçta. O bir şişe suyu adamın kafasından aşağı boca etti ve adamın tepkisi şu: arkadaşınız şaka yapmaya çalışıyor galiba. Evet dedim, çok şaşırdım. Neyse, hava sıcak canım. Nasıl, ne hissettin ama? Gidiyorum yani. Evet, gittik oradan. Gelirkenkini anlat. Gaza Hangisiydi? gelirken. O zaman o zaman bir şey olmadı ki. Nasıl olmadı? Şu simitçiyi mi He. diyorsun? Bir şey çok olmadı ki. komikti ya. Hiçbir şey olmadı ki o zaman. Tamam. Neyse, Daha sabah adaya gidiyoruz. adaya gidiyoruz. Vapurdayız. Ben açım. Esma aç. Vapurda simit keyfi Ben de güzel bunu- olur dedim. Ben de bunu duydum, Esma'ya açmıyor dedi. Biz vapurun önünde, bu hemen elinizi uzattığınızda demirler oluyor ya, hemen orada oturuyoruz. Arada kalkıp denize bakıyoruz falan.
Neyse geri oturduk. Esma dedi ki ben açım. Simit olsa iyi olurdu ya dedi. Nazmi de işte her zamanki gibi duydu ve Aradan bir 2-3 dakika geçti. kalktı şey dedi. Simit. Simitçi yaptı, tamam mı? Esma da o arada bir simit olsa derken çantasını karıştırıyor böyle. Çantasında da bozuk paralar şıkır şıkır ses geliyor. Neyse simit parasını hani denkleştirmiş olması lazım ki çıkarttı avucunda. Bu arada da bu Nazmi şey dedi. Simitçi yaptı. Esma simit ne kadar yaptı? Paralar da elinde şıngır şıngır bu arada. Ya Esma ya dedi Nazmi. Beni keklediler. Esma bu arada kimse taklit yapmasa da Evet, görünebilme inanıyorum ben. potansiyeline sahip. Hani kendi sesinle de kandırabiliyorsun. Akşam kafede oturuyoruz. O gün akşam işte adaya Aynen. gezdik geldik. Yine o gün ama simitçiden ben- keklenen Esma'nın Aynen. ikinci şeyi. İkinci olayı ben yukarıya gittim. Bir uzaklaştım yani namaz kılmaya gittim geldim. Ondan sonra Esma böyle ya kedi mi var acaba burada falan filan diye kedi korkusu var Esma'nın bayağı bir. Korku değil ya başka bir şey o. Ondan sonra ben böyle sesim biraz değişti. Çok Ben o sırada koltuğun üstüne falan çıkıyorum yani kediden korktuğum için. Ondan Evet. sonra baktım Esma kıvranıyor orada. Sesim değiştim. Bir isteğiniz var mı dedim. Ya şu kediyi gönderebilir misiniz dedim. Ya Nazmi tepkisi hiç unutmamışım. Ya Esma ikinci kez yeme bari ya. Şimdi bizim yine bu düdük olayını başına geldiği arkadaş yine. Evet. Yine sahalarda o. Evet. Keşke ismini veririz. Bu videonun linkini atarız ona. Evet atarız. İstiyorsa yoruma yazsın. Kimi? Aynen. Şimdi bunlar antrenman yapıyorlar işte. Futbol antrenmanını görme engelliler. Antrenmandan çıktılar. İşte bu yürüyor. Ondan sonra önünde bir hışırtı duymuş hani yaprak sesi. Bu da kedi sanmış. Kedidir demiş yani. Neyse böyle biraz uzun boylu ve iri yarı birisi bu arada. Cüssesini de anlatayım. Ondan sonra böyle bir eğildim. Böyle yerden gidiyorum ona doğru. Miyav pis pis gel pis pis miyav pis pis gel. Neyse böyle gidiyorum. O gitti diyor ben gittim diyor. O, ama giderken asla kalkmıyorum diyor. Böyleyim diyor. O gitti ben gittim. En sonunda arkasında parmaklıkla oran bir yere gelmişler işte. Tabii daha geriye doğru gidemiyor o hışırtı. Ondan sonra durmuş hışırtı sesi. Seni gidi demiş, yakaladım seni, pezevenk demiş, tamam mı? Kız şöyle bir ses duymuş. Ben kedi değilim. Böyle kaldım diyor, doğrulamadım, hala böyleyim diyor. Rezillik dedim ya. Dedim ki yani o kadını yerine düşünsene dedim kendine. Kendini bir koy dedim. Üstüne doğru gelen böyle eğilmiş. Gel buraya pisi pisi gel buraya diyen biri dedi. Yani kadının bence ufak çaplı bir travması olmuş. Aa, çok korkunç ya. Olmuştur muhtemelen yani. Çok komik ya. Değil mi ya? Aslında ona sormak lazım. Ne hissettin orada? Değil mi? Aynen. Ya da kızı bulup sormak lazım. Ha, kızı bulup sormak lazım da bir mümkün değil öyle bir şey. Elinde baston. Düşünsene. Ay evet bir de elinde baston var. Değil Ya mi? evet, eğilmiş, göbek önde, zaten iri yarı. Yani korkunç bilmiyorum. Ama Esma şeyi de anlatalım ya, bu sandalye olayını. Hadi anlat bakayım. İsim vermiyorum. Verme evet. İsim yok. İsim versem bu yani bir de tanısalar daha eğlenceli olur da o kişiyi. Ama hayır, kişiyi tanısalar evet, kişinin Aynen. kendini anlatsa aslında çok eğlenceli olur. Ama zaten bu kişilerin hepsi yani çevremizde bulunan işte benim yakın arkadaşlarım, birlikte bir şeyler yaptığımız arkadaşlar. Hı. Şimdi ya biz görme engelliler, hani bilmeyenler için söylüyorum. Golbol diye bir oyun var. Onu oynuyoruz lisanslı ve turnuvaları oluyor bu oyunun. Biz de yılda 2-3 kez turnuvalara gittiğimiz oluyor il dışında. Yine o turnuvalardan birindeyiz Manisa'da. Bizim kulüp başkanımız var, X kişi. Öğretmen evinde kaldık Manisa'da, bir öğretmen evinde. Öğretmen evin ortak salonu var. Ondan sonra işte akşam yattık, sabah oldu. Bu bizim kulüp başkanı kalkmış. Sabah şey yapmayı sever o, çay, sigara. Hı.
kahvaltıyı falan yapacağız ama herkesin kalkmasını bekliyor muhtemelen. O oturmuş çay sigara yapıyor işte. Biri çıkmış işte bizden biri hazırlanan geliyor oturuyor. Herkes toplanınca çıkacağız şeyden, öğretmenler evinden. İşte biri gelmiş günaydın demiş. Bizim kulüp başkanı demiş ki işte günaydın demiş. Bu arada şunu anlatmak istiyorum. Ortada plastik yuvarlak bir masa. Etrafında da plastik yuvarlak sandalyeler var. O ortamı, o atmosferi tamamen anlamanız için anlatıyorum. Neyse bu gelen kişi oturmuş. Günaydın demiş. Günaydın demiş. Bizim kulüp başkanı oturduğu sandalyeyi cart kenara çekmiş. Hani ona da yer açıyor. Çek sandalyeyi gel demiş. Oturmuş. O da almış sandalyeyi geçmiş yanına oturmuş. Biri daha çıkmış. Günaydın demiş. Gel gel demiş. O da sandalyeyi çekmiş oturmuş. İşte öyle 2-3 kişi daha gelmiş. Aynı tablo aynı şekilde devam. En son ben girdim salona. Günaydın millet dedim. Herkes hazır mı falan. Günaydın şu dedi. Biraz böyle kalın sesli. Tanımanızı isterdim. Günaydın şu dedi. Gel otur dedi. Bana da aynı centilmenliği yaptı tabii. Sandalyesini hafif çekti. Siz de çekin dedi bana doğru. Demeye kalmadı. Sandalyesiyle beraber arkasında dönen yuvarlak merdivenler var. Böyle dönen hani gidiyor ya. O sandalyesi ve kendisi, bu arada kendisi kısa boylu, önünde çok büyük bir göbeği olan böyle bir arkadaş. Evet, abimiz. Yani sen o sandalyeyle beraber aşağı doğru yuvarlan ve masayı da kendinle beraber tut. Masanın üstünde çaylar, sigaralar, küllükler, işte çakmaklar. Bunu da şundan söylüyorum. Aşağıda patır kütür sesler hiç bitmiyor. Masa önünden yuvarlanıp gitmiş. Üstündekiler de gitmiş. Bizim abi merdivenin trabzanlarından tutulmuş. Sanki önünde merdivenler var yani. Baktım biz abi yukarıda kimse demiyor ki abi bir şeyin var mı diye, merdivenlere kimse inip bakmıyor. Herkes yerlere yattı gülmekten. Gülme olayı bitti. Herkes diyor ki bir şeyin var mı? Bir şeyin var mı? Bu arada o aşağıdaki patır kütür sesler de yeni durdu. Çünkü her şey ya o kadar fazla şey vardı ki. Bir indik baktık, inceledik merdiveni. Baktık bu 2 ayağı 2 koluyla demirlere sarılmış. Sandalyesi arkasından yuvarlanıp gitmiş. Önden masa gitmiş. Diyorum ki abi diyorum 2 ayağın niye demirde sarılı? Hani basamaklara basabilirsin bizi beklerken. Adrenalin salgılarken herhalde onları akıl edemedim. Bu deminki başyapıttan sonra bana göre en büyük ikinci olay. Çok güldüğüm yani çok komiğime giden. Bilmiyorum o zaman bile yani durum tehlikeli olmasına rağmen yapamadık, soramadık abi bir şeyin var mı diye. Çok komikti, çok güzeldi ya. Çok güzel günlerdi. Arkadaş bir sosyal medya platformunda paylaştığı için anlatacağım. İşte yürüyor, sonra kafayı bir yere sağlam bir şekilde çarpıyor ve çarpar çarpmaz şu ses geliyor. Geçiş talebiniz alınmış. Evet o çok komikti. Düşünsenize. Akşam gidiyoruz, kafayı çarpıyorsun, tam acını yaşayamadan anlık böyle geçiş talebiniz alınmıştır diye sen bir ses git trafik ışıkları direğine çarp. Bir de tam düğmesine çarp. Ay çok komik ya, nasıl yani? Nasıl denk gelebilir ya? İşte olunca oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi üniversitede otobüse bindim, eve gideceğim. Durağa yaklaştım. Ondan sonra işte otobüste bayağı kalabalık, dedim ki hani anca inerim o otobüsten. Tam kalktım, kapıya doğru ilerleyeceğim, millet böyle bir ayaklandı, tamam mı? İşte dur işte kalkma, tamam biliyorum yani ama inmem lazım bir şekilde. Adamın birisi beni tuttu, böyle işte otobüsteki diğerleri böyle müdahale etmeye çalışıyor, gel buraya otur falan, diyorum ki ben ineceğim. Neyse işte bayağı bir kargaşa oldu yani, bilenler bilir o şeyi, işte yardım Evet. pozisyonlarını. Evet, merhaba. Neyse işte yan tarafta da 2 tane kadın böyle dalmış konuşuyor, tamam mı? Dünyadan haberler yok, bayağı böyle heyecanlı konuşuyorlar. Benim kolumdan tutan adam da kadınlara dedi ki, pardon dedi, bayan dedi, yardım eder misiniz dedi. Tamam, kadın böyle birden panikledi. Tamam gel abi dedi, tuttu adamın kolundan. Adama yardım etmeye çalışıyor. Adam bana değil buna diyor. Kadın bu sefer can havle tamam dedi, beni belimden bir kavradı, tamam mı? Bu arada otobüs son sürat gideceğim durağa yaklaşıyor.
Oldu, ben ineceğim diyor tamam mı? O esnada arkadan böyle sesler geliyor. Abla gel buraya otur. Asla senin ineceğin kimsenin umurunda değil bu Evet arada. değil. Tutuyor kadın böyle öyle bir sıkı tuttu ki göbeğine yasladı, bir de bayağı kilolu bir ablaydı. Sımsıkı tutuyor ama hani kaburgalarım böyle artık kırılacak seviyede diyor. Ben bağırıyorum mesela. Ben Allah ineceğim bıktım diyorum. geldi ya. Neyse işte artık otobüs durdu. Gerçekten kendimi zor kurtardım ellerinden. İndim aşağıya. Ona sinirlerim bozuluyor yani. Hani bu hoş bir şey değil. Hani şimdi gülüyorum falan ama o zaman insanın sinirleri gerçekten bozuyor. Yani Gerçekten insan gibi bozuluyor. inemeyecek miyim ben Aynen. otobüste? Neyse işte tam yürüyorum. Kadının bir tanesi de böyle hızlı hızlı geliyormuş. Bastonuma takıldı. Bir uçuyor mu o kadın? Bu sefer kadının kolundan tuttum. Allah'ım diyorum yani üst üste geliyor böyle. Neyse kadını da şeyden kurtardık. Ya önüne baksana arkadaş ya. Bakamadı vicdan hali. azabı çekmek zorunda mıyım seni tepe takla yaptım diye. Allah Allah. Neyse işte artık ben o şeyle nasıl bir halde gidiyorsam amcanın teki geldi. Benim bastonumdan tuttu. Diyor ki bastonu diyor öyle değil diyor. Yere ağaç kakar gibi kullanmayacaksın diyor. Böyle böyle sürterek kullanacaksın diyor. Gören bir insandan da baston kullanma dersi almış oldum böylece. Almadım demezsin. Yok almadım demem aynen. Bir şey diyeceğim. Otobüs dedin de Hı. ya yani bence otobüste benim yaşadığım şey işin son noktası. Evet. Ya bence biz görme engelliler görme engellilik dışındaki bütün muamelelere maruz kalıyoruz. Hani sadece görme engelli Değil mi? oluşumuzun ya biz zihinsel engelli muamelesine maruz kalıyoruz. Biz sağır, işte işitme engelli muamelesine. Şimdi adam, onu da şundan söylüyorum. Adam mesela seninle konuşurken bağırarak konuşuyor. Abi ben görmüyorum yani. Duymuyor değilim. Ya da işte ne bileyim. İşte zihinsel engelli dememin nedeni de şundan, işte bak önünde kaldırım var. Hoppa hop bakalım. Çocuk gibi. Sağ ol ya. Aynen. Bundan dolayı diyorum. Şimdi otobüste de ya bindim minibüse, minibüs hızlı gidiyor. Hafif böyle sahneler gibi oldum. Tutunacak yerde bulamamıştım o anda. Daha kapı kapanmadan adam gitmeye başladı çünkü. Hı. Neyse tutundum, gidiyoruz. Bir tane adam kalktı, bana yer vermeye çalışıyor ama şöyle bir şey oldu. Adam kalktı meğersem adam koltuk değnekli bir adam. Hı. Adam kalktı bana yer vermeye çalışırken 10 kişi de onu tutmak zorunda kaldı. Çünkü adam zaten değneksiz kalkamıyor. Eyvah. Abi sen niye bana kalkıp yer veriyorsun ki? Sen oturman lazım hani. Benim oturamama, ayakta durma sorunum yok yani. Senin var. Adam kalktı. 5-6 kişi onu tutmaya çalıştı. 5-6 kişi beni oraya oturtmaya çalıştı. Yani minibüste çıkan kargaşayı görmeniz lazım. Ama ben şeyi seviyorum. Şimdi biz dışarıdakilerle dalga geçiyoruz ama karşılığında bizimle dalgamıza dalgayla karşılık veren hani böyle o mizah anlayışını olduğu insanlara rastlamayı seviyorum ve çok nadirler bu arada. Evet. Bir gün minibüse bindim. Reşitpaşa'ya geliyorum işte. Abi dedim beni marketin önünde indir. Bildiği bir yer zaten. Beni dedim marketin önüne indir. Tamam mı? Tamam abla. Gelince söylerim. Neyse geldik. İndim abi. Ayağımı attım. Böyle yumuşak bir şeyin içine cart diye bastım. O da ezildi falan. İşte neyse meğersem teyzeler alışverişlerini yapmışlar. Poşetleri yerlere koymuşlar. Market arabasını bekliyorlar ki gelsinler bizi eve bıraksınlar diye. İşte ben domatese bastım. Domates salça oldum muhtemelen. Daha minibüs kapısı kapanmadan. Ya dedim beni markete bırak dedim. Marketin önüne bırak dedim. Marketin içine değil dedim, tamam mı? Adama. Adam da demesin mi? Memnun kalmadıysan atla kasaya bırakayım. Sinirliydim, tamam mı? Çok gergindim adam öyle deyince. Abi kahkaha attım. Ya dedim süperdin abi dedim. Ya harikasın dedim. Tamam Bana ben bunlarla buradayım, razıyım. Eskişehir insanları bayağı centilmendir bu arada, bilen bilir. Bir gün işte karşıdan karşıya geçtim. Tramvay durağına gidiyorum. O sırada tramvayın birisi hareket etti. Makinist tabii ki de bana kayıtsız kalmadı. Durdurdu tramvayı. Aşağı indi. Yanıma geldi. Dedi ki nereye gidiyorsun? Evet evet, duraktan çıktı. Nereye gidiyorsun? Dedim ki işte Ulu Sanatı'na. Gel benimki geçiyor dedi. Durak dışında tramvaya binen tek insan olabilirim bu arada. Bir keresinde de işte karşıdan karşıya geçiyorum. Yine tramvay geliyor. Tramvayın geçmesini bekliyorum. Makinist durdu, indi. Beni karşıya geçirdi ve yoluna devam etti. Ama çok kibar böyle. Buyurun ben sizi karşıya geçireceğim dedim. Zahmet etmeseydiniz ben geçerdim. Yok yok dedi. Ne demek falan.
tuttu işte kolumdan Bir şey karşıya diyeceğim. geçirdi. Bu arada tramvay peronu dışında durup da yolcu alan ve tek görselsidir Esma. Olabilir. Kimsenin başına gelmiyor. Bu şey gibi uçağın pist dışında bir yerde durup da seni işte yukarı kabloyla paraşütle çekmesi gibi bir şey. Bu çarpmış tamam mı geçen? Nerede? Sahilde yürüyorum ben diyor. Çok dalgınım diyor. Kafam bir dünya efkarlıyım diyor. Dalgın bir şekilde yürüyorum diyor. Küt diye bir yere çarptı kafasını tamam mı? Kafam çok acıdı. Şöyle diyor elimi alnıma getirdim diyor. Bakıyorum yani delik gedik var mı diye. Delik geldi. Aynen. Bakıyorum diyor. O çarptığım yerden içinden bir ses geldi. Abi bir şeyin var mı? Bu neresi abi dedim ya diyor. Çat diye vurmuş o çarptığı yere. Ha. Büfe abi burası büfe demiş. Var mı bir şeyin demiş. Yok abi yok demiş. Biraz kafayı yardık. Ver oradan bir sigara demiş. Bir de şey oluyor bak gerçekten bu durumlarda acını yaşayamıyorsun tamam mı doya doya. Ben de işte ne zaman lisede miydim işte bir arkadaşıma gittim. Merdivenle dönem merdivenmiş. Ben bir zaman sonra kayıp düşmeye başladım. Yuvarlanıyorum tamam mı ama üstte arkadaşın annesi kriz geçiriyor. İşte diyor ki hanginiz düştünüz? Kadın böyle şey yapıyor krize girecek tamam mı? Geldi yanıma böyle nasıl diyeyim bayılacak kadın ya. Ben yok bir şey dedim tamam böyle kalktım. Ama ben 15 gün topal gezdim yani. Ama o an acımı yaşayamadım. Ay bir gün de şimdi Kur'an kursundayız. Çayımızı aldık. İşte bir hovardalık yapıp bahçede içeceğiz. 4-5 tane kör. Birbirimizin arkasından takip ediyoruz. Bir tane arkadaş da önde. Ondan sonra orada da koyun mu kesiyorlarmış ne yani bilmiyoruz biz tabii meseleyi. Sonra tabii biz konuşa gidiyoruz. Önde ne oluyor ondan da haberimiz yok. Sonra arkadaş birden hıy deyip geri geldi. Sonra işte o bana çarptı. Böyle birine çarptım falan domino etkisiyle. Biz, tabii çaylar yarıya indi bu esnada. Arkadaş meğerse koyunun kafasına basmış. Ay. O gün de işte kalan çayın sonunu almışız biz. Yarım bardak çay içtik yani o gün. O koyunun kafasına basması bayağı değişik bir şeydi yani. Onun kafası abi ne işi var onun Sere ya valla. Ya Esma bir arkadaşın şu cemaatin arasına girdiği o şeyi anlatsana. Ters kılıyor. Ha. Abi çok komik ya. Bunu da arkadaş toplu ortamda anlattığı için anlatıyor. Ya isim vermiyoruz zaten. İsim vermiyoruz evet. Ama lütfen bunu gerçekten dinleyin. Şimdi arkadaş camiye giriyor. İşte tabii herkes namaza durmuş. Bu da işte kendi ilk defa kullandığı bir camiymiş bu arada. Rastgele bir yerde duruyor tamam mı işte namaz kılıyor kendince. Sonra secdeye eğilirken küt diye bir ses geliyor. Meğer arkadaş ters kıbleye doğru durmuş. Birinin karşısına doğru. Sonra secdeye gelince de kafa kafaya tokuşmuş bunlar. Kafa kafaya namaz kılmaya çalışıyor. Hayal edin manzarayı işte. Mesele bu. Bir de şey olmuş şimdi iki tane arkadaş yine görme engeller arasında oluyor bu tabii. Namaz kılıyorlar. Karşısına da böyle sütre koymuş hani çamaşır sepeti. Hani önden birisi geçerse namazı geçersiz olmasın diye. Tabii yine görme engelli bir arkadaş geliyor. O çamaşır sepetine çarpıyor. Bunu kim koydu ya buraya deyip secdeden ki arkadaşın kafasına geçiriyor. Ya abi hiç mi etrafımıza algılamazsın? Sepeti niye durduk yere birisi ortaya bıraksın değil mi? Ya o fark etmemiş olabilir. Ben olsam ben de yapardım öyle bir şey. Vallahi bunu yapan ben değilim bu arada ama ben olsaydım ben de Hayır, bunu yapabilirdim söyleyen yani. kişi deminden beri kendi yaptığı saçmalıkları anlatıyor. Hani onun için söylemedim zaten. Ha, evet. Ay şu gıcırtı da Katil hala içeri giremedi. çok esrarengiz. Şey diyeceğim. Şimdi bizim şu ileride üst mahalleden alt mahalleye inen bir merdiven var. Ben de buraları bildiğim için bastonu kapatmıştım. Evet. İşte merdiveni iniyorum. Sonra 3 basamağa atlayayım yani. Atlamaya karar verdim. Niye öyle bir şey? Bilmiyorum. O anda bir yaramazlığım üstümdeydi herhalde. Evet. Yağmurda o biçim yağmış. Artık her yer su birikintisi. 3 basamağa atladım. Direkt o su birikintisinin ortasına çat diye. Neyse oradan geçen adam ne yapıyorsun kardeşim dedi. Bastonda kapalı ya görme engelli oldu. Zaten bir görme engelli oradan oraya cart diye atlamıyordu muhtemelen. Ne yapıyorsun kardeşim dedi ya üstüm başım su oldu dedi. Görmüyor musun dedim ya yüzmeye çalışıyorum. Ne yapacağım dedim.
Bak özrü kabahatinden bildik. Bir de O anki sinirle yani. Yoksa tabii ki mahcup olması gereken kişi beni. Bir de şey anlatsana, adamın birisi sana yardım edeyim derken direğe çarptırmış ya. Evet, o hep oluyor. Evet, onu anlat. Benle replik hep aynı. Hı. Ben yürüyorum. Biri kolumdan çekiyor. Ben geri kolumu ondan çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum. Neyse beni yani en sonunda ya ben kendimi ona bırakmaya karar verdim ya da o kazandı savaşı. Kolumdan tuttu beni götürüyor. Çat diye direğe çarptırdı. Ondan sonra kolum bir hızla çektim. Ya dedim ben buraya tek başıma da çarpardım dedim ya. Sen niye bunu yaptın ki şimdi bana dedim. Ama çok sinirlendim. Şimdi böyle anlatmama bakmayın. İnanılmaz sinirlendim ve çok kırıcı oldum. Öyle de hep oluyor, söylediğim şey o yani. Ben tek başıma çarpardım oraya zaten. Ya da ne bileyim uzaktan birisi, ya zaten dümdüz gidiyoruz abi yolda. Dümdüz git, doğru git Değil mi? diyor mesela. Ama yani söylediği yer 5 metre ilerisi. Ben yürüyorum oradan bak. Ya uzaktan kumandalı araba değilim ben dedim. Zaten gidiyorum. Hani zaten sağa sola sapmıyorum. Dümdüz gidiyorum. O da zaten hani şey herhalde bir şey yapmış olmak için. Bazen Kendini de iyi hissetmek için. Yani bir nevi günah çıkartıyor herhalde. Evet. Bazen de panik atak oluyor, tamam mı? Şimdi biz gidiyoruz. Karşıdan geliyor işte şahıs. Yardım edecek. Sağını solunu karıştırdı, tamam mı? Sağa gitmem gerekirken bana dedi ki sola git. Ay, en sevmediğim. Az daha Allah, merdivenlerden aşağı yuvarlanıyordum, tamam mı? Tuttum kadını koluna, sen dedim önce kendin bir sakin ol. Çünkü o basit bir şey değil yani. Hani alt tarafı dükkanlar oluyor ya, böyle merdivenlerde iniyorsun. Öyle bir şey yaşadım yani. Bu da çok sinir bozucu olan Ya çok bir şey sinir oluyorum açıkçası. ona ya. Bir kere Yani kendi bak muhtemelen orada muhtemelen değil öyle yapıyor. Kendi sağını tarif ediyor. Evet. Halbuki yani. bana göre olan sağı söylemesi lazım. Ben de hep bana göre olanı söylediğini varsayarak hareket ediyorum ve her zaman bir yere Evet. çarpmış oluyoruz. Saçma sapan. Çok mu yakındım acaba? Ama ya ne yapayım ya, çok gezen birisiyiz ya biz şimdi. Evet. Sürekli böyle şeylere maruz kalıyoruz ve birikiyor. Şimdi öğretmenliğe yeni başladığım zaman işte okula gidiyorum. Öğretmenlik aşkıyla yeni tutuşuyorum o sıralar. Seminere yetişeceğim. Kaldırıma çıktım. İşte karşımda ağaç vardı. Dedim ki ağaca çarpmayayım tabii ki de. Birazcık sola kaydım. Orada da araba vardı. Dedim ki arabaya da çarpayım. Sonra birazcık daha sola kayınca ben uçtum aşağıya. Yaklaşık 2 metre falan vardı büyük ihtimal. Düştüm. İşte acı çekiyorum haliyle. Koluma baktım. Kolum S gibi olmuş, kol kemiğim. Kırıldı, anladım yani. Esma'nın ya bacağı ya kolu. Evet. benim kırılır bir şeyler olur yani, evet. Mutlaka. Onun dönemleri var. Aynen. Genelde de hep yazın olur niyeyse. Neyse ben müdür yardımcısını aradım. Dedim ki hocam ben kaza geçirdim, gelemiyorum. Bak o normalde o şartlarda bir insan ambulans araması lazım. Ben müdür yardımcısını arıyorum. Hocam gelemiyorum, kaza geçirdim. Tabii ben düşünce bir sürü insan peydah oldu orada. İşte tepemde, ben aşağıdayım bu arada. Tepemde insanlar konuşuyor. Geçen gün buradan ben de düştüydüm. Ay ne benim yapayım? de tansiyonum düştü. Ben de uçuyordum az daha. Benim babam da düştü, tamam mı? Ben orada işte... Buranın kuralı var abi. Buradan düşmen lazım düşmen bir lazım. kere. Bir kere de olsa düşmen lazım. Hani onu aşılamaya çalışıyor. Aynen öyle. Ondan sonra işte tabii galiba birileri ambulans aradı herhalde o esnada, bilmiyorum. Bir tane teyze, sanırım akli dengesinde sıkıntı olan bir teyzeydi. Beni böyle hareket ettirmeye çalışıyor, tamam mı? Benim de kolum kırık, hani biliyorum hareket etmemem gerekiyor. Teyze beni habire sallıyor. Teyze diyorum, yalvarırım, dokunma bana diyorum, tamam mı? Ondan sonra teyze anlamıyor. Artık yukarıdakiler müdahale etti. Dokunma kadına falan diye. Neyse birisinin aklına bana su içirmek geldi. Tabii su içirme görevini de teyzeye verdiler. Niye veriyorsunuz abi yani? Ne güzel görev dağılımı yapıyorlar. Tabii. Aralarında. Teyze çünkü aşağıda. Ondan sonra teyze bana su içireceğim diye üstümü başımı da ıslattı mı? Böyle. Ya rezillik. Neyse ya. ondan sonra işte ambulans geldi. Adam bana diyor ki kendiniz kalkabilirsiniz. Evet biliyorum, kendim kalkabilirim. Kalkmaya da çalışıyorum o esnada. Neyse işte hani zannediyor ki benim onun beni taşımasını beklediğimi düşünüyor büyük ihtimal. Benim öyle bir beklentim yok. Sadece yavaş kalkmaya çalışıyorum. Neyse işte beni ambulansa aldılar. İşte doktor diyor ki siz hep düşüyor musunuz? Hep böyle düşer misiniz? Doktorun bana sorduğu soru bu. İşte artık ne kadar aciliyeti varsa o sorunun bilmiyorum. Doktor bile anladı dönemsel olarak. Başına. Hayır. Ya o esnada sorulacak soru mu bu yani? Hani ağrınız var mı, acınız var mı? Bunu, ben bilmiyorum. Ben doktor olsam bunu sorardım. Evet yani. Ben dedim ki evet hobimdir. Hep düşerim.
düşerim yani. Yapacak Doğru bir şey. ama. Hobimdir, düşerim yani. Çünkü şeyde vardı ya Esma, hatırlıyor musun, sen anlatmıştın yine, bir su gibi bir yer mi varmış, dere gibi, seni oradan geçirmeye çalışıyorlar. Ay. Yani. Biri bir kolundan, yani kendin geçsen rahat geçerdim. Aynen. Şimdi onu. Mardin'de öğretmenlik yaparken Ramazan ayı biz de işte öğlen arası dedik ki derenin kenarına gidelim madem bir şey yiyip içemiyoruz. 5-6 tane öğrenci, bir tane öğretmen arkadaş biz gidiyoruz. Ben de o gün niyeyse etek giymişim işte. Neyse bir şeyler çukurdan atlamamız lazım. İçinde su, çamurlu su olan bir çukur. Tabii kendi aralarında şey konuşuyorlar. Hoca biz buradan nasıl geçireceğiz? Tamam mı? Büyük bir mesele tabii ki. Dedim ki bak sen karşıya geç diyorum. Elini bana uzat. Ben senin elini tutayım atlarım. Neyse bir şekilde onları ikna ettim. Biri karşıya geçti. Ben elini tuttum. Tam adımımı atacağım. Birisi belimden, birisi kolumdan. Bildiğiniz 4 taraftan ahtapot gibi sardılar beni, tamam mı? Tabii ki de benim hareket Adım atman kabiliyetim mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Hareket edemezsin çünkü belimden de tutuyor Aynen. yani. Hatta bir sedye getirip seni onunla geçirselermiş iyiymiş Daha yani. mantıklıydı. Yerinde olur. Sonra ben o çukura düştüm tabii ki de. Yani mecburdum düşmeye. Ben kendim düşebilirdim gerçekten aynı senin meseleki gibi. Öyle ama. Oldu yani. Ya merhametten maraz doğuyor. İşte resmen. evet biraz Gerçekten. öyle bir şeydi yani. Bunu kim söylediyse abi, hangi atamız söylediyse çok iyi söylemiş. Bir de şey çok enteresandı şimdi Mardin'de köy yani orası. Hani ben bunu normal karşılıyorum. Çocukların ilk defa görme engelli bir öğretmen olmuş. Tabii onların gözündeki görme engelli profili gözünü kapatınca olan körlük yani öyle bir şey. Neyse işte her sabah birisi geliyor ki vallahi hocam diyor sizin işiniz çok zor. Niye? İşte ben diyor akşam diyor gözümü kapatmışım diyor evin içine yürüdüm vallahi diyor duvara çarpmışım. Şimdi oğlum bak böyle bir şey değil. Her sabah böyle bir hikaye geliyor. Hocam ben gözümü kapattım yürüdüm şuradan düştüm gözümü kapattım şuraya çarptım. Sürekli böyle şeyler oluyor ve halbuki öyle bir şey değil yani hani. Tabii ki değil. Yani bu bizde yani sonuçta bu yılların tecrübesi, yılların birikimi. Aynen. Yıllarca kapalı gözle yürünmüş, Evet. yaşanmışlığın verdiği bir şey. Ya bilmiyorum hani biz acaba onların yerinde olsaydık biz nasıl algılardık? Burada bak ben şunu fark ettim. Bizim elimizdeki bastonu şey algısı yaratıyor diye düşünüyorum. Biz bu bastondan destek alarak yürüdüğümüz algısı oluşuyor bence insanlarda. Çünkü bence bu yer vermelerin şeylerin hani bilinçaltı dürtüsel olan kısmı bu. Evet. Yani biz ayaktayız çünkü baston dik bir şekilde yanımızda. Bunlar bastona tutunarak ayakta durabiliyor. Bunların Evet. oturması lazım. Bir acizlik algısı yaratıyor Evet, aynen. diye düşünüyorum. O yüzden diyorum hani ben görme engellilik dışındaki her engelli kategorisinin muamelesine maruz kalıyoruz diye. Ama çocukların tepkisi çok hoşuma gidiyor benim. Mesela işte bastonumuzun ucunda böyle yuvarlak bir şey var ya. Bir ara turuncu uçlu bir turuncu renkli bir uç vardı, portakal uç biliyorsundur. Şimdi gidiyorum, çocuk diyor ki baba artist şuna bak oyuncağıyla sokağa çıkmış. Diyen oluyor. Çocukların evet algısı çok enteresan. Bastonumuzu asa olarak algılayan oluyor. Evet. Biz kutsal varlıklarız ve asamız var. Kaldır dayağımı ben seni karşıya geçiririm. Sen o dayağını kaldır. Ya bir de şey oluyor sanki hani bana güvenmiyor musun da yanımda baston taşıyorsun kaldırıyorsun gibi öyle bir şey oluyor. Siz isterseniz onu bir kaldırın tabii böyle kibarca söyleyenler de var ama. Ya bu arada bir şey söylemek istiyorum. Madem ki hani bu videoyu bir kitle izleyecek. Ne kadar kişi bunu bilirse iyi. Evet. Ya Allah aşkına ya bir görme engelli gördüğünüzde yardım edecekseniz eğer lütfen rica ediyorum önce bir izin alın. Çünkü duyabiliyor yani. Ya da Evet. kolunuza girebilir miyim? İşte dokunabilir miyim? Ya bir sorun abi. Abi demeyeyim. Bir sorun. Gerçekten daha böyle kibar bir karşılık alacaksınız. Ben çünkü kendi adıma söylüyorum. Yani dışarıdaki bütün savaşım, bütün kavgam bana izinsiz temas edildiğinden dolayı gerçekleşiyor. Hepsi zincirleme oluyor. Evet. Ve çok kalp kırıyorum. Çünkü siz yani şöyle düşünün, yolda yürürken birisi sizin kolunuzdan çat diye tutup bir yerlere çekse hiç hoşunuza gitmez. Yani Evet. eşya değilsiniz, biz de değiliz. Çünkü mesela şöyle düşün hani o gün senin tek derdin sokakta yürümek değildin. Belki iş yerinde olumsuz bir şey yaşadın. Belki kafanda başka problemler var vesaire vesaire. Ama hani o an işte belki kafan dalgın. Hani birisi kolundan tutup çekiştirdiği zaman gerçekten insan hiç Evet. hoş bir şey bırakmıyor. Bazıları da şey yapıyor böyle. Hani sadece kolundan tutmuyor. İşte belinden omzundan. sarılıyor. Evet, omzundan elini omzuna atıyor. Ya biz yani bizim bir kendi kişisel alanımız Aynen var öyle öyle. değil mi? Yani buraya
girmemeniz gerekiyor. Giremezsiniz. Girdiğinizde de her zaman hani kibarlıkla karşılanmayı beklemeyin. Biz de İnsanız yani en insanız. nihayetinde. Evet, aynen öyle. O yüzden bir gün artık o kadar bunaldım ki hani itiyorum yani, tamam mı? Çünkü bildiğim yol. Artık dokunma bana da dediğim oluyor ama neyse bir gün işte kadının birini ittim. Kadın diyor ki ben. Sen kimsin? benim diyor yani ama Mesela hoş şey de var. değil. Ben de mesela tepki verdiğimde, kolumu çektiğimde bayanım ben diyor. Tamam, onu anlayabiliyorum. O şey zannediyor. Bir erkek mi dokundu acaba diye tepki verdiğimi zannediyor. Hayır, sorun bayan olup olmamanız değil diyorum yani. Sorun bana izinsiz dokunmanız. Ben öyle bir şey istemiyorum. Ama sanki bayağı azaldı yani, ben öyle düşünüyorum. Özellikle şu son 1-2 yılda yani en azından benim bulunduğum ortamda da öyledir belki, bilmiyorum. Hani ya ben İstanbul'da izinsiz... yaşıyorum. Sen Eskişehir'de. Evet. Burada hala çok var. Çok var yani. Aynen. Şimdi şöyle yani bütün herkese ya onun kötü bir niyeti yoktur işte, karşılık vermeyelim, tamam, kötü niyetli yardım etmek istiyor. Şimdi birine böyle anlayış göster, üçüncüsünde patlamış oluyoruz. Şey olmuyor hani, şey demeyin yani, buna da iyilik yaramıyor demeyin. Evet, en bir şey o. Biz ya iyilik yarayacaksa yani istenilen yardım isteniyorsa edilmeli bence. O zaman nezaket Ya da çok kurallarına ciddi bir dair. durum olur mesela. Hani ben o an işte uçmak o üzereyimdir. başka, onda uyarım. Dur yavaş düşeceksin. Böyle olmaz zaten. Orada Aynen. tutarsın, o başka bir şey. Çünkü bir gün Eminönü'nde o zaman navigasyona... teşekkürle alırsın yani. Eminönü'nde navigasyona gidiyorum bir gün, tamam mı? Navigasyon denizi gösteriyor. Halbuki ben yürüyorum, tamam mı, o şeyde. Uçuyormuşum denize yani. Kadın beni tutup çekmese. Ben bundan birkaç yıl önce yokuşu koşa indim. Karşıya geçeceğim. Dedim ki arabalar geçmeden, hani aşağıdaki caddenin sesini de duyuyorum. Arabalar gelmeden hızlıca geçeyim karşıya dedim. Yokuşu dibine kadar indim. Koşarak karşıya geçeceğim. Meğersem belediye logar kapağını açık bırakmış. Allah. Ve etrafına çit falan koymamış. Yani orada bir tane adam böyle kolumdan tutup beni geri çekmeseydi direkt onun içine atlayacaktım. Orada da uyarı falan beklemiyoruz zaten. Ama yani düz yolda giderken bana sor bir. Aynen. Ay benim de şu kaza atlatma olayım var. Cidden benim için travmatikti yani ve ben daha yeni atlattım o şeyi. O travmayı. He. Şimdi geçen sene ayağım burkuldu. Yine her zamanki gibi. İşte hareket kabiliyetim bayağı kısıtlı. Çünkü ciddi yani 3-4 ay falan çektim ben onun acısını. Hani ayağım burkuldu dediğimde düz yolda burkuldu yani. Hani öyle bir şey. Başta gürültümü hatırlayın lütfen. Evet. Neyse karşıdan karşıya geçeceğim. Arabaların sesini dinliyorum. Bir tane araba durdu yolun ortasında. Bu arada tramvaylı arabaların birlikte geçtiği bir yol bu bahsettiğim yol. Araba durunca ben zannettim ki bana yol verdi, tamam mı? Karşıya atladım, tam hani yolun ortasına geldim. O esnada tramvay da geliyormuş. Adam gitme tren geliyor diye bağırdı. Ben anlık böyle hani panikledim. Ne tarafa gitsem bilemedim çünkü tam ortadayım, bir de sendeledim mi ayağımda sıkıntılı ya. Sendeledim, ondan sonra tramvay tabii geliyor o esnada. Ben yürümeye çalışıyorum. Artık böyle bir ayağım bir taraf refüjün bir tarafında kaldı, öbürü orada kaldı falan. Tramvay arkamdan geçti. O anı unutamıyorum yani. Hani nasıl diyeyim? Çok kötü ya. Çok korktum. Ciddi korktum yani. Hani ve hatırlıyorum hani, gerçi bunu en son bir 10 sene önce yaşadım herhalde. Hani eve gittiğimde o an yapmak istediğim tek şey hüngür hüngür ağlamaktı yani. Onu yaptım. Çünkü başka türlü atlatamazdım. Ve ben uzun süre nasıl diyeyim size hani oradan karşıdan karşıya geçemedim. Hatta yanında birisi olsa bile böyle tedirgin oldum. Neyse şu an atlattım. Evet. Şu an atlattım ama o çok berbat bir histi yani. Biz Beyaz tarafına girmişiz, tamam mı? Tarafında değil de bu hani Veznecilerden o İstanbul Üniversitesi'nin oradan direkt geçen yer var ya, biz daha ileri gitmişiz. O da benim yüzümden oldu gerçi. Orası da böyle bayağı sıkıntılı bir yer. Doğru. Ondan sonra neyse orada bir tane abi, kafası güzel büyük ihtimal, dedi ki devlet dedi bunlara yardım ediyor. Bunlar niye hala kör geziyor dedi. Evet.
Herkesin kendince bir cevabı oldu Aynen. tabii. Bir de abi diyor bende yedek parça sıkıntısı var diyor. Öteki diyor ki kablolar temas etmiyor. Aynen. Bir diyor ki abi hobim öyle, ne yapayım, alışkanlık. Ama adam bize nasıl söyleniyor görmen lazım O yani. bizde kafa buldu, biz onlar. Aynen. Gecenin 12'si. Kızıyor yani. Diyor ki niye hala bir devlet diyor bunlara yardım ediyor, bunlar niye hala kör geziyor? Sağ olsun ya. Ama nasıl bir algıdır düşünsene. Hani işte bazen diyor ya işte falanca şeyde körlere ümit. İşte artık bütün körler görebilecek falan. İşte hep bu gazete başlıkları yüzünden ya da haber başlıkları yüzünden oluyor yani. Burada ağzım yüzüm cips. Yani Rezalet iyi şeyler. Görüntüden yani rezil öykülere rezil görüntü abi.